Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Whiteout Survival'da en çok sorulan sorulardan bir tanesi hangi kahramanları almalıyız? Savaşlarda en iyi formasyon, kahraman dizilimi, asker dizilimi ne? Bununla alakalı, formasyonlarla alakalı kanalımızda detaylı bir videomuz var arkadaşlar. Ve aynı şekilde de güncel gen rehberleri var. Şu anda kanala güncel gen 8, gen 9'a kadar yayınladık. Yakında da güncel işte Gen 10, 11, 12, 13 tüm mevcut genleri teker teker sırayla çekeceğiz. Biz bu bir çektiğimiz güncel rehberlerde şunu yapıyorduk arkadaşlar. Genelde savaşlarda en iyi formasyon eşit bir dağılımdır. Yani eşit dağılımdan kastımız piyadeye biraz daha öncelik veririz. Piyademiz biraz daha yüksek olur. Sonra nişancımız biraz daha yüksek olur. En sonda mızrakçı yani piyade büyüktür, nişancı, nişancı büyüktür, mızrakçı bu şekilde gideriz. Ama sürekli farklı farklı formasyonlar, kahraman isimleri ve söylentiler yayılıyor. Bir tanesi bizim savaşlarda kullandığımız, genelde balin oyuncuların kullandığı, megalodon oyuncuların kullandığı işte 60-40 piyade ve mızrakçı ağırlıklı oynama ve geçen diğer savaşlarda gördüğümüz 60-40'ın antisi 40-10-50 yani %40 piyade, %10 mızrakçı, %50 nişancı ya da %50 piyade, %10 mızrakçı, %40 nişancı şeklinde iki farklı dizilim var. Ya biz de şöyle düşündük. Kanalda şu ana kadar çektiğimiz mevcut gen rehberi eşit bir dağılımla biz doğru kahramanları size tavsiye etmeye çalıştık. Yani çoğu formasyona hemen hemen uyar. Burada hem labirentte kullanabilirsiniz hem arena kahramanlarını size aldırmaya çalıştık. Hem normal savaşlarda güçlü olabileceğiniz kahramanları aldırmaya çalıştık. Şimdi size iki tane video çekeceğim. Bu part bir birinci video olacak. Bu videomuzda sadece piyade ve nişancı ağırlıklı oynamak isteyen arkadaşlar için artısı ne olur, eksisi ne olur onu anlatacağım. Ve piyade nişancı oynayıp mızrakçıyı basmayacak arkadaşlar da şef donanımı tılsımları nasıl gitmeliler? Gen 6'ya kadar, Gen 1'den Gen 6'ya kadar hangi kahramanları almaları gerekiyor? İşte kahraman donanımlarını piyade ve nişancı ve mızrakçı donanımlarını nasıl yapmaları gerekiyor? Bunu anlatacağım. Bu videoya 1000 beğeni gelirse de hemen ardından 60-40, %60 piyade ve %40 mızrakçı nasıl olmalı? Onun videosunu çekeceğim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Artık tamamen tercih sizin arkadaşlar. Oynama şeklinizi siz belirleyin. Bu videoları izleyin, mantığını şey yapın. Nasıl keyif alıyorsanız o şekilde oynayın. Oyunun gidişatı şuna evrilmeye başladı. İlk eyaletlerden son eyaletlere kadar herkes 60-40 savunuyor Tiran'da, savaşlarda. Bunu gören düşük yatırımlı oyuncular da artık 60-40 geliştirmeye başladı. Çoğu kişi her yere 60-40 savunmaya başladı. Biz de bunun antisi olarak 40-10-50 saldırıyoruz ya da 50-10-40 saldırıyoruz ve çok rahat bir şekilde bizden daha güçlü 60-40'ı bile kazanabiliyoruz. Bunu birçok raporda gördük zaten. Açıkçası bir savaştaki en yüksek hasarı kesinlikle piyadeden sonra piyade diyorum çok özür dilerim. Nişancılar verir zaten. Ayı avlarında da en çok hasarı nişancılar veriyor. Piyade belli bir piyadeyi bastıktan sonra onun hasarı absorbe etmesini, önde savunma yapmasını bekliyoruz. Sonra arkadaki yoğunluklu olan güçlü nişancılarımız ise o savaşı yok ediyorlar. O yüzden biz bu senaryoda piyadeyi maksimum seviyede yükseltmeye çalışacağız. Ondan sonra da tüm yatırımımızı tamamen nişancı odaklı yapacağız. Hem labirentte öne geçeceğiz. Hem işte normal savaşlarda arenada da fena olmayacağız. Şimdi ben 40-10-50 oynadığım bir tane hesap açtım. Yeni bir eyalette sıfırdan başladım. 3000. sunuculardayım. Şu an oyunun 3. günü. Aylık 3000 lira bir bütçe ayarladım kendim ama ilk ay sadece şu an 100 lira, 200 oradan 300, 200 oradan. Şu an sadece ilk ay için 500 lira para attım. Bu ay dağıtmayı düşünmüyorum çünkü alabileceğim değerli bir paket yok. Sadece böyle 300, 500 ya da bazı aylar 1000, 1500 lira paralar atarak o hesabı işte Gen 3 Gen 4'e kadar güçlü hale getirip hiçbir şekilde mızrakçı basmayacağım. Ya bildiğiniz hiçbir şekilde mızrakçının ne tılsımını yükselteceğim arkadaşlar ne şef donanımını yükselteceğim. Sadece piyadeleri yükselteceğim ve nişancıları yükselteceğim. Sadece bunlara abanacağım. Kahraman donanımlarına geldiğimizde ise piyadenin ilk başta amacım kemerinin 60'ını almak olacak. Daha sonra eldivenin 59'unu almak olacak. Sonra bunu 79'a götüreceğim. Bunu da aynı şekilde yükselteceğim. Bu aşağıdaki ayakkabı ve gözlüğü yükseltmeyi düşünmüyorum. Ama eğer bir yerden sonra düşük yatırımlı olacağım için kahraman donanımı falan bulamazsam, TP bulamazsam mecburen belki bu ayakkabıyı da 20 yapar bırakırım. Sonrasında tekrar sağlıklara yöneleceğim. Aynı şekilde nişancının donanımında ise ayakkabının önce 60'ını alacağım. Bunu 59'da bırakacağım.
Yine dediğim gibi şey olursa belki buradan nişancı saldırısı artı 20'yi alırız. Her türlü işimize yarar. Bir yandan da sağlığını almış olacağız. Bu da kötü bir fikir değil. Sonrasında yine bunu 99'a, bu 100'e gidecek. Bunlar çok çok uzun süreçler zaten. Hani genel olarak mantığını anlatmaya çalışıyorum size. Peki bu senaryoda Gen 1'den Gen 6'ya kadar hangi kahramanları almam gerekecek? 40-10-50 ya da 50-10-40 piyade nişancı oyunu oynadığım senaryoda. Şimdi birinci gende arkadaşlar hiçbir şey almıyorum. Zimman şu bu hiçbir şey tıklamıyorum. Gen 2'ye birikim yapıyorum. Gen 2 geldiğinde bizim eski gen rehberleri gibi Flint'i 5 yıldız yapacağım. Hemen kahraman salonundan Alonso gelecek. Alonso'yu 4 yıldız yapıp bırakacağım. Sonra bu geni bu şekilde geçeceğim. Bunların silahlarını da 6 yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İkisinin silahını da. Yapamazsam, param yetmezse ve fazla para atmayı düşünmüyorum kesinlikle. Ayaz servetten ve şeyden yaparım. Muhtemelen silahlarını 4'te bırakırım. Çünkü özellikle Gen 5'ten sonra bir patlamaya geçeceğim. Ama oyun başında da güçsüz kalmak istemiyorum. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. 4 kesin yapın ikisini. Eğer biraz daha ben idare etsin diyorsanız da 6 yapabilirsiniz ama arada öyle uçurum bir fark da yok, onu söyleyeyim. Ee, Gen 3'e geçtiğimizde bizim için kritik olan kahraman Mia. Mia'yı alıp 5 yıldız yapacağım arkadaşlar. Silahını çok fazla yükseltmenize gerek yok. Silahıyla çok fazla işimiz yok çünkü. Yine 4'te bırakabilirsiniz. Mia'nın önemli olan kısmı şu arkadaşlar. Yeteneklerine baktığımızda tüm birlik saldırılarını %50 ihtimalle %50 arttırıyor. İlk yetenek bizim için çok iyi. İkinci yeteneğe geldiğimizde ise yine tüm ekibin birlik saldırısını %50 ihtimalle %50 arttırıyor. Üçüncü yeteneğe geldiğimizde ise %40 ihtimalle tüm birliğin aldığı hasarı %50 azaltıyor. Üçü de şans ama çalışırsa gerçekten yok ediyor. Sadece piyade ya da mızrakçı ya da nişancı bufflamıyor. Tüm birlikleri bufflıyor. O yüzden bizim ana kahramanımız aslında Mia olacak. Mızrakçının hiçbir şekilde istatistiklerini yükseltmeyeceğiz ama tüm savaşlarımızda Gen 6, Gen 7, Gen 8'e kadar neredeyse Mia kullanacağız ve Mia dışında hiçbir mızrakçı almayacağız. Ve bu şekilde de başka hiçbir mızrakçı almadığımız için hem mitiklerimizi kullanmayacağız hem kahraman donanımlarını yükseltmek zorunda kalmayacağız. Sadece bunun yeteneklerine güvenip piyade ve nişancı oynayacağız. Gen 4'e geldiğimizde arkadaşlar yine hiçbir kahraman almıyoruz. Sadece Lin'e bu kahramanı alıp 4 yıldız yapıp bırakıyoruz. Hem arenada işimize yarayacak hem de artık Alonso biraz düşmeye başladığı zaman solo saldırılarda Line'ı kullanabileceğiz. Line ya da Lin bilmiyorum, artık doğrusunu siz yazın chat'e. Gen 5'e geldiğimiz senaryoda alacağımız ilk kahraman kesinlikle Gwen 5 olmak zorunda. Gwen'i 5 yapacağız çünkü yetenekleri gerçekten nişancılar için inanılmaz iyi. Bunu kesinlikle alacağız. Yanına ise arkadaşlar bir tane Hector çekeceğiz. Ama Hector'u 5 yapmayacağız. Hector'u kesinlikle 4 yapıp 4 yıldızda bırakacağız. Silahını da çok fazla yükseltmeyeceğim. Çünkü Gen 6'da asıl patlamaya geçiyoruz. Buradaki bizim için önemli olan şey Gwen'in 5 yıldız olması, Hector'un da 4 yıldız kalması. Yanında hala Mia ile oynuyoruz. Hala 40-10-50 ya da 50-10-40 savaşmaya devam ediyoruz. Gen 6'ya geçtiğimizde ise piyade ve nişancı ağırlıklı oynadığımız için tekrar bu genin piyadesi Wuming'i alıp 5 yıldız yapıyoruz. Çünkü yetenekleri falan da inanılmaz iyi arkadaşlar. Yanına da olmazsa olmaz nişancıların en iyisi Vayne'i alıyoruz ve olayı burada tamamen bitirmiş oluyoruz. Bunu yaptığımız senaryoda kesinlikle bireysel saldırılarda bence yenilmez olacağız diye düşünüyorum. En azından yatırım düzeyimize göre çok çok iyi olacaktır. Ama arkadaşlar her zaman şunu söyleyeyim. Her formasyonun bir antisi var. 60-40'ında var. 50-20-30'unda var. 60-20-20'nin de var. Hani biz biraz oyunun geneli 60-40'a kaydığı için bu şekilde bir şey denemeye çalışıyoruz. Nişancıları ağır buffladığımız için ay avlarında ekstra fazla hasar da vuracağız. Belki arenada daha güçlü olacağız. Bu böyle ufak tefek şeyler de var ama ay avında zaten ne kadar fazla vursak vuralım bir sonraki ödülü artık bir yerden sonra alamamaya başlıyoruz. Çok da önemi yok. Belki oyunun erken aşamalarında ekstra bir esans bize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. İlk senaryomuz bu. Gen 7 ve devamını yapmadım. Çünkü Gen 6'ya kadar çok daha elimizde sağlam raporlar vardı. Şu ana kadarki raporlarımızla konuşuyorum. Ama isterseniz bir canlı yayında Gen 7, Gen 8, Gen 9, Gen 10 bunları da konuşabiliriz. Ya da bunun videosunu da Part 2, Part 3 diye çekip atabiliriz. Şu ana kadar aklınıza yatmayan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara sorabilirsiniz. Instagram'dan beni ekleyip Telegram, Discord ve WhatsApp gruplarımıza katılabilirsiniz. Umarım videomuz açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi 1000 like geldiği anda 60-40 versiyonunu da atacağım. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.